Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz pectoralis major tendon rüptürü yani göğüs kası tendonunun kopması. Ee, Gördüğünüz gibi kolumda bir askı var. Çünkü 4 hafta önce bir operasyon geçirdim. Ee, Aslında sakatlığım birkaç sene öncesine dayanıyor ama ancak müdahalede bulunabildik. Neden derseniz bu seyrek rastlanan bir sakatlık olduğundan bu tür vakalarda deneyimli bir doktor bulmak da kolay değildi. Bundan dolayı doğru yaklaşımın ne olacağı konusunda o dönemlerde biraz kararsız kaldım. Ve ben de kası dinlendirmenin kendi kendine iyileşmesi için yeterli olacağını ümit ettim. Ve bir de herhangi bir müdahale sonrasında spordan uzak kalmak da istemiyordum açıkçası. Ama yıllar geçtikçe işler tahmin ettiğim gibi gitmedi. Bölgedeki güç kaybı ve ağrılar arttı. Ayrıca kopan kas geriye doğru çekilerek hem görüntüyü daha kötüye götürdü hem de olası bir operasyonu zorlaştırdı. Ondan dolayı bu sakatlığı geçirmiş ve benim gibi kararsızlık yaşayan ve internette bu konuyla ilgili aradığı bilgiyi bulmakta zorlanan arkadaşlar için bir seri video yapmaya karar verdim ben de. Pectoralis major iki parçadan oluşuyor. Sternal baş ve klaviküler baş. Yırtıklar genelde bu iki başın aynı anda kopması veya sadece sternal başın kopması şeklinde gerçekleşiyor. Bu kopmalar da üç farklı yerden olabilir. Direkt tendonun kemikten ayrılması şeklinde en sık rastlanan bu. Muskotendinoz bağlantı bölgesi yani kas ile tendon arasındaki geçiş bölgesinde kopma. Kasın ortadan kopması bu en seyrek rastlanan ve biraz çözümsüz bir durum. Aslında göğüs kasında gerçekleşecek bir kopma veya yırtık gündelik hayatta çok fazla sorun çıkarmayacaktır. Çünkü bölgedeki diğer kaslar eksikliğini kompanse edecektir bir şekilde. Ama eğer düzenli spor yapıyorsanız veya kol gücüne dayalı bir mesleğiniz varsa evet o zaman biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ee, Peki böyle bir sakatlığı yaşamamak için nelere dikkat etmeliyiz? Kopmalar genellikle sportif faaliyetler sırasında ortaya çıkıyor. Bundan sonra bahsedeceğim önlemler de bu sakatlığın en sık rastlandığı bench press egzersizi hakkında olacak genel olarak. Ee, Her şeyden önce genel prensip olarak antrenman öncesinde çok çok iyi ısınıyoruz. Bu özellikle konu tendon sakatlıkları olduğunda çok daha fazla önem kazanıyor. E, Tendonlar kanlanması zayıf dokular. Bundan dolayı kaslarınızın yeterince ısındığını düşündüğünüz anda tendonlar henüz antrenmana hazır olmayabilir. E, Aynen kaslar gibi tendonlar da antrenman sırasında mikro yaralanmalara maruz kalıyor ve kaslar kadar hızlı iyileşmeyen tendon dokusu daha önce defalarca yaptığınız bir hareket sırasında hiç beklemediğiniz bir anda sakatlığa neden olabilir. Ee, Ondan dolayı ısınma en az antrenman kadar önemli. Bir de hangisini yaparsanız yapın o egzersiz için yeterli mobiliteye sahip olduğunuza emin olun. Ee, Ve kesinlikle doğru formüle çalışın. Bench press üzerinden konuşacak olursak eğer amacınız güç ve kuvvet kazanmak ise yani yüksek ağırlıklar tercih edecekseniz e, hareketi yaparken dirseğinizi vücudunuzdan çok fazla uzaklaştırmayın. Özellikle vücut geliştirmeci arkadaşlar bu egzersizi yaparken e, göğüs kasını daha fazla çalıştırmak için daha geniş bir tutuş tercih eder. E, Bunu yapmak kas üzerinde daha fazla gerilim ve dolayısıyla daha fazla hipertrofi sağlasa da barın en aşağıda olduğu anda omuz bölgesi ve özellikle göğüs kası ile üst kol kemiği humerus arasındaki bağlantıyı anatomik olarak çok zayıf bir konuma sokar. Şöyle düşünün, gerçek hayatta da bir şeyi kendinizden uzağa itmek istediğinizde kolunuzu vücudunuzdan çok uzak tutmak istemezsiniz. Kimse kolunu açıktan alarak bir şeyi ileri doğru itmez. Ee, Bir boksör mesela direkt yumruklar atarken dirseğini vücuduna yakın tutmak ister. Ee, Göğüs kası yırtıkları bu arada boksörlerde de yaşanabiliyor. Ama direkt yumruklarda değil, kroşelerde yani dirsekleri açıkken. Ee, Netice olarak kuvvet çalışırken amacınız belli hareket paternlerini geliştirmek olmalı. Bir kası izole etmek değil. Yani eğer yüksek ağırlıklarla çalışacaksanız bench press'i daha dar bir tutuşla yapın. İşi omuz ve triceps kaslarınıza da yükleyin biraz. Ama yok amacınız göğüs kasını daha fazla yakmak ise, daha fazla şişirmek ise geniş bir tutuş kullanacaksanız daha düşük ağırlıklar tercih edin. Hatta size tavsiyem bu formüle çalışırken serbest ağırlıklar yerine makinelere yönelmeniz. Bunun dışında son olarak söylemek istediğim çok çok önemli bir konu var.
Her zaman kendi kapasitenizi bilin. Evet, güçlenmek, daha kaslı olmak ve daha fazla yağ yakmak için yüksek ağırlıklara bir noktada illaki ihtiyacınız olacak. Ama hiçbir zaman aceleci olmayın ve yüklenmelerinizi çok hızlı yapmayın. Sonuçları da daha uzun vadede bekleyin. Ee, Evet, bu dediklerimin hepsini doğru yapabilirsiniz. Önlemlerinizi alırsınız, sınırlarınızı bilirsiniz. Ama yine de sakatlanabilirsiniz. Çünkü bu işin içinde bir de şans faktörü var. Ve maalesef bu konuda internette bilgi bulmak daha önce de dediğim gibi çok kolay değil. Özellikle Türkçe kaynak neredeyse hiç yok. Ve ben de bundan dolayı ileriki videolarda olası tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden bahsetmeye çalışacağım size. Ee, Umarım hiçbiriniz bu sakatlığı yaşamazsınız ama eğer başınıza böyle bir şey gelirse e, bu video serisinin size rehberlik edeceğini ümit ediyorum. Beni izlemede kalın. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.